Bu yılın nabza en yüksek atan filmlerinden birini, belki de birincisini seyredeceksiniz. Kara mizahın, gerilimin ve aksiyonun en iyi örneklerinden. Ama önemli bir özelliği var. Yoğun bir politik hiciv. Tam da bu nedenle çok çekici ve güncel. Filmin ilk bölümünde kapitalist, ırkçı, ayrımcı sisteme karşı eylemler yapan bir örgütle tanışıyoruz. Yani bilenler Donald Trump'ın yerli terör örgütü diye tanımladığı sol görüşlü antifaşist Entifa'yı düşünsün. Onun daha serti, gerektiğinde bankada soyuyor. Doğaldır ki iktidarın silahlı güçlerine çarpıyor, dağılıyor. Film 16 yıl sonra örgütün eski üyesi Bob ile kızı Willa'nın hikayesine odaklanıyor. Bob'un eski sevgilisi ve kızının annesi kaya gibi sert Perfidia yakalandığı için 16 yıldır yok. Yeniden ortaya çıkan eski düşman, şeytan benzetmesiyle anılan beyaz milliyetçi asker Stephen J. Lockjaw ise bir sebepten Bob'u öldürmek, kızını da kaçırmak istemektedir. Bob, bulunduğu Meksikalılar kasabasının lideri Sergio ve geçmişin yoldaşlarından yardım ister. Kuşkusuz 3 saate yakın filmin detayları çok katmanlı. Doğaldır ki herhangi bir sürpriz bozan vermeyeceğim. Hikayenin merkezinde kendi türünü iliklerine kadar emen zengin beyaz adamın marifetlerine ve otoriter politikalarına karşı direnmeye çalışan karakterlerin ilişkileri var. Baba ile kızın duygusal etkileşiminin yürek atışlarını hissediyorsunuz. Bugüne dek 11 kez Oscar adayı olmuş yönetmen Paul Thomas Anderson'ın 2007 yapımı Kan Dökülecek filmi benim için 21. yüzyılın bir numarası. Geçen yüzyılın başında bir petrol arayıcısının hikayesiyle insana dair güç merkezli, karanlık bir hikaye anlatan bu filmden sonra yönetmen şimdi bir kez daha aklımızı başımızdan aldı. Savaş üstüne savaş, gizli toplantı odalarında kaderlerimizin nasıl çizildiğine dair güncel gelişmeleri anında akla getiren keskin gerçekleri suratlara çarpıyor. Dehşet verici tabii. Karşımızda imha edici pür bir ırkçılık var. Garip ama bu ırkçılığın ayrıntılarındaki hiçbir nokta abartılı ve inanılmaz gelmiyor. Film, screwball denilen komedi maceraya yakın bir yapıda. Yani ayrıksı çılgın karakterlerin yer aldığı, yer yer çok hareketli acayiplik. Ama işte ilginç olan, gerçek hayatta bizlere dayatılan acayiplikler karşısında acayip değil. Paul Thomas Anderson, senaryoyu postmodern, kamuoyu önüne çıkmayan gizemli romancı Thomas Pynchon'ın 1990 tarihli Vineland adlı kitabından ilham alarak yazmış. Aynı romancının Gizli Kusur adlı eserini de 2014'te uyarlamıştı. Anderson bu eserlerdeki her birinin iç dünyaları sürprizler barındıran karakterleri canlandıracak oyuncuları tam isabetle seçmekte. Yeni filminde de mükemmel oynamış iki oyuncu, Leonardo DiCaprio ve Sean Penn üzerinden birbirlerine taban tabana zıt eski dünyadan iki erkeği çarpıştırmış. Biri sürekli kendini uyuşturan romantik, diğeri de neredeyse makineleşmiş, saplantılı bir yok edici asker. Bu iki iflah olmazın çarpışmasından gülerken dehşete kapıldığınız bir gerilim yansıyor. Savaş üstüne savaş, aksiyonunda görüntülerin gerçekliğinden ve seslerin derinliğinden çok etkilendiğiniz bir sinema ziyafeti. Peki, gelecek güzel günler için umut var mı? Kuşkunuz olmasın. Willa'nın temsil ettiği kuşak, Z kuşağı da diyebilirsiniz. Büyüklerin tüm berbatlıklarının üzerine sünger çekecekler.